Orta Doğu yeniden bir savaşın eşiğinde mi? İran ile İsrail arasındaki gerilim büyüyor. ABD bölgeye savaş gemileri gönderiyor. Peki İran gerçekten savaşa girerse ne olur? Türkiye bu durumdan nasıl etkilenir? Nagiş TV'ye hoş geldiniz. Bugün videomuzda hep beraber tüm dünyayı kaygılandıran bir savaşa gideceğiz. Bu savaşla ilgili ChatGPT'ye bazı sorular sorduk. Verdiği cevaplar beni çok şaşırttı. Eminim sizler de şaşıracaksınız. Çok uzatmadan videomuza başlayalım. Uzun süredir devam eden gerilimler açık bir savaşa dönüştü. İşte hızlı bir zaman çizelgesi. 1979, İran devrimi bölgeyi yeniden şekillendiriyor ve onlarca yıllık rekabeti başlatıyor. 1980'ler, İran-Irak Savaşı her iki ülkeyi de perişan ediyor, derin stratejik yaralar açıyor. 2000'ler, 2020'ler, vekalet savaşları, yaptırımlar, nükleer korkular, Orta Doğu'da çatışmaları körüklüyor. 2024, 2025, tekrarlanan saldırılar. 12 günlük İsrail-İran savaşı riskleri artırıyor. Aralık 2025, İran'daki büyük hükümet karşıtı protestolar, acımasız baskılarla karşılaşıyor. 28 Şubat 2026, ortak bir ABD-İsrail operasyonu, İran tesislerini ve liderlerini hedef alıyor. Bu da İran'ın İsrail ve Körfez ülkelerine karşı bölgesel füze ve insansız hava aracı misillemesini tetikliyor. Mart 2026, çatışma devam ediyor. Liderler kısa ama yoğun bir kampanya öngörüyor. İşte zaman çizelgesi bu kadar. Hızlı, gergin ve bitmekten çok uzak. Şimdi yapay zekaya ilk sorumuzu soralım. Merhaba ChatGPT. İran, İsrail ve Amerika arasındaki bu savaş hakkında sen ne düşünüyorsun? Çok dürüst ve net bir analiz yapacağım. İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail hattındaki gerilim, son yılların en tehlikeli jeopolitik denklemlerinden biri. Füze saldırıları, karşılıklı tehditler, bölgesel vekalet savaşları var. Ama şunu net söyleyelim, tam ölçekli bir 3. Dünya Savaşı ihtimali şu an için düşük. Bu bir rahat olun cümlesi değil, bu bir güç dengesi analizi. Şimdi nedenlerini sakin ve detaylı inceleyelim. 1. bölüm. Neden büyük savaş olasılığı düşük? İran perspektifi. İran ideolojik bir devlet olsa da stratejik davranır. Ekonomisi yaptırımlar nedeniyle kırılgan. Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan sıcak savaş, altyapıyı ve enerji sistemini ağır biçimde tahrip eder. Hava üstünlüğü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dedir. Bu nedenle İran'ın doktrini şudur, doğrudan savaşma, dolaylı baskı kur. Lübnan'da Hizbullah, Irak ve Suriye'de milis güçler, Yemen'de Husiler üzerinden asimetrik caydırıcılık uygular. İran büyük savaşı değil, karşı tarafı maliyetle yıpratmayı tercih eder. Amerika Birleşik Devletleri perspektifi. Amerika, Irak ve Afganistan tecrübelerinden sonra uzun kara savaşlarına sıcak bakmaz. Kamuoyu uzun savaş istemez, ekonomik istikrar ister, Çin rekabetini öncelikli görür. İran'la geniş çaplı savaş petrol fiyatlarını zıplatır, küresel piyasaları sarsar ve Çin ile Rusya'ya alan açabilir. Bu yüzden Amerika genellikle hava saldırısı nokta operasyon yaptırım, diplomatik baskı modelini tercih eder. İsrail perspektifi. İsrail için mesele varoluşsal güvenliktir. İran'ın nükleer programı kırmızı çizgidir. İsrail'in stratejisi hedefli, sınırlı ve cerrahi operasyonlara dayanır. Suriye'de hava saldırıları, İranlı komutanlara nokta operasyonlar ve siber saldırılar. Bölgesel, uzun süreli bir savaşı istemez. Çünkü ekonomik yük getirir, iç güvenlik riskini artırır ve çok cepheli bir çatışmaya dönüşebilir. 2. bölüm. Peki gerilim neden bu kadar yüksek? Üç taraf da geri adım atmıyor. İran füze ve İHA kapasitesini büyüttü. İsrail, İran'ın nükleer eşiğe yaklaşmasından rahatsız. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki üslerini ve müttefiklerini korumak istiyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrolü için kritik. Yaşanan bir savaş hazırlığından çok kontrollü gerilim ve karşılıklı caydırıcılık oyunudur. Taraflar birbirini test ediyor ancak kırmızı çizgileri aşmamaya çalışıyor. 3. bölüm. 3. Dünya Savaşı için ne gerekir? NATO'nun doğrudan İran'a girmesi, Rusya'nın cepheye katılması, Çin'in askeri destek vermesi ve küresel bloklaşmanın netleşmesi gerekir. Bugün tablo böyle değil. Rusya, Ukrayna Savaşı'na odaklı. Çin, ekonomik büyümesini ve Tayvan dengesini korumaya yönelmiş durumda. Hiçbir büyük güç, kontrol edilemez küresel bir savaşı istemiyor. 4. bölüm, en gerçekçi senaryo. En olası tablo şudur:
Sınırlı füze saldırıları, vekalet savaşları, siber operasyonlar, petrol fiyatlarında dalgalanma ve diplomasi ile arka kapı görüşmeleri. Yani sıcak ama kontrollü bir bölgesel kriz. Küresel cephe savaşı olasılığı şimdilik düşüktür. 5. bölüm, Türkiye açısından durum. Türkiye bu denklemin ortasındadır. Enerji fiyat artışı, sınır güvenliği, ticaret yolları, göç baskısıdır. Ancak Türkiye son yıllarda denge politikası izler. Ne tamamen Batı blokunda, ne tamamen karşı blokta. Bu strateji, büyük savaş ihtimalinde Türkiye'ye manevra alanı sağlar. Sonuç, bu durum bir kıyamet senaryosu değil. Bu bir güç gösterisi savaşı, psikolojik caydırıcılık ve stratejik satrançtır. Tarih şunu gösterir. Büyük devletler doğrudan çarpışmaktan kaçınır. Çünkü modern savaşın maliyeti sadece askeri değildir. Ekonomik çöküş, küresel enerji krizi, finans piyasalarının sarsılması, iç siyasi istikrarsızlık gibi bedeller doğurur. Hiçbir aktör bu bedeli ödemek istemez. İkinci soru, 3. Dünya Savaşı İran'dan mı başlayacak? Kısa ve net olayım, hayır. Hangi durumda İran'dan bir 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali düşük. Ama olaya stratejik bir çerçeveden bakalım. Neden İran'dan başlaması pek olası değil? İran, büyük bir güçle doğrudan savaşacak konumda değil. Stratejisi doğrudan çatışma değil, dolaylı baskı caydırıcılık yaptırımlar canını yakıyor. Hava üstünlüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde, hava üstünlüğü İsrail'de, altyapısı büyük çaplı bombardımana karşı savunmasız. Küresel bir savaş başlatmak İran için intihar olurdu. Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor? Kontrollü bir denge. Küresel bir savaş değil. Çin rekabeti öncelikli. İç ekonomik istikrar önemli. Petrol fiyatlarında bir artış, Washington'ın çıkarına değil. Hassas vuruşlar, yaptırımlar ve bölgesel baskı, İsrail'in bakış açısı, güvenlik her şeyden önce gelir. İran'ın nükleer kapasitesi kırmızı çizgi. Hızlı operasyonlar, sınırlı operasyonlar, hedefe yönelik operasyonlar, bölgesel bir çatışmayı küresel bir savaşa dönüştürmek İsrail'in çıkarına değil. Gerçek risk nerede? Yanlış hesaplama, kontrolsüz misilleme, vekalet cephelerinin tırmanması, büyük güçlerin zincirleme dahil olması. Dünya savaşları nadiren tasarlanarak başlar. Küçük krizlerden tırmanır. Daha gerçekçi bir senaryo, sınırlı füze alışverişleri, Lübnan, Suriye, Gazze ekseninde gerilim, siber operasyonlar ve dalgalı petrol fiyatları. Küresel bir blok savaşı şimdilik zayıf bir ihtimal olmaya devam ediyor. Benim görüşüm, bir dünya savaşı çıksa bile tek bir ülkenin kasıtlı kararına bağlı olmazdı. Ekonomik karşılıklı bağımlılık, yüksek nükleer caydırıcılık var, finans derinlemesine bağlantılı. Büyük güçler doğrudan çatışmanın gerçek maliyetini anlıyor. 3. soru, bu savaş Türkiye için ne anlama geliyor? Bu İran, ABD, İsrail gerilimi Türkiye için ne anlama geliyor? Öncelikle enerji ve ekonomi. Hürmüz Boğazı'nda bir sorun. Petrol fiyatlarını yukarı çeker, doğal gaz fiyatlarını yukarı çeker, İran boru hattı akışları kesilebilir, yaptırımlar akışı bozabilir, güvenlik riskleri akışı durdurabilir, yakıt maliyetleri yükselir, ulaşım maliyetleri yükselir, elektrik maliyetleri yükselir, enflasyon ve alım gücü düşer, liraya baskı olabilir, döviz kuru oynaklığı artar, hisse ve tahviller sarsılır, Merkez Bankası likidite yönetimi kritik olur. Suriye'de baskı artar, Irak'ta baskı artar. Vekalet savaşları askeri duruş gerektirir. İstihbarat duruşu güçlendirilir. Çatışma göçü tetikler. Sınır illerinde barınma baskısı yükselir. Lübnan'dan milis faaliyetleri, Suriye'den milis faaliyetleri, Gazze'den milis faaliyetleri, roket saldırıları riski, angajman kuralları yeniden gözden geçirilebilir. Türkiye arabulucu rolü üstlenebilir. Gizli görüşmeler yapılabilir. Esir takasları düzenlenebilir. Enerji koridoru garantileri verilebilir. Yanlış adımlar Ankara'yı NATO ile bölge arasında sıkıştırır. Mesaj disiplini şart. Enerji stratejisi, uzun vadeli, daha fazla LNG esnekliği, alternatif boru rotaları, depolama tamponları, yenilenebilir enerji hızlandırılmalı, şebeke dayanıklılığı güçlendirilmeli, endüstriyel verimlilik de desteklenmeli, haber döngüleri endişeyi büyütür, fiyat artışları cepleri yakar, toplumsal baskı yükselir, döviz savunması, yakıt vergileri, hedefli destek önlemleri, strateji, Batı ile bölge arasında denge, Washington, Tahran, Kudüs kanalları açık, Körfez başkentleriyle kanallar açık, sınır güvenliği güçlendirilmeli, istihbarat artırılmalı, gözetleme ve keşif genişletilmeli,
Siber güvenlik güçlendirilmeli, caydırıcılık artırılmalı, sözleşmeler sağlamlaştırılmalı, depolama kapasitesi artırılmalı, LNG kapasitesi güçlendirilmeli, yerli üretim teşvik edilmeli, diplomasiye öncülük edilmeli, gerilim merdivenine çekilmemek. Türkiye bunu yakıt göstergesinde hissedecek, döviz kurunda hissedecek, sınır haritasında hissedecek, akıllı denge, enerji dayanıklılığı, proaktif diplomasi. Darbeyi hafifletebilir ve krizi avantaja çevirebilir. Sevgili izleyiciler, bugün İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail arasındaki gerilimi ve bunun Türkiye üzerindeki olası etkilerini yapay zekaya sorduk. Bazı cevapları bizi şaşırttı, bazıları ise düşündürdü. Gördüğümüz gibi küresel jeopolitik her zamankinden daha karmaşık. Tek bir füze, yanlış bir hesaplama, vekalet savaşı dengeyi sarsabilir. Ama unutmayın, büyük güçler maliyetleri hesaplar. Modern dünyada doğrudan ve kontrolsüz bir savaş kimsenin çıkarına hizmet etmez. Türkiye için durum hem hassas hem de kritik. Enerji, güvenlik, ekonomi, diplomasi, her birinde doğru adımları atmak herhangi bir krizin etkisini en aza indirebilir. Nagiş TV'de biz sadece olayları aktarmıyoruz. Yapay zeka ile senaryoları, riskleri, stratejik analizleri inceliyoruz ki siz de olup biteni daha iyi anlayın. Krizler sadece tehdit değildir. Stratejik düşünmek, akıllıca hareket etmek, geleceği şekillendirmek için fırsatlardır. Eğer bu video yardımcı olduysa, lütfen beğenin, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, abone olun. Sorularınızı gönderin, bir sonraki bölümde cevaplamaya çalışacağız. Dünyanın değişen dengelerini birlikte keşfetmeye devam ederken, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve unutmayın, bilgi en güçlü savunmadır.